Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Pratik, lezzetli, kolay akşam yemeği tarifi hazırlıyorum. Menümüzde ekşili köfte çorbası, bazlama, un helvası var. Evet, hamurumuz için 2 su bardağı ılık su, 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya. Şöyle 5 dakika bekletelim. Evet, unun bir miktarını ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru yoğurma işlemine devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. Yoğurma işlemine devam ediyorum. Aynı kaba alarak mayalanması için kenara kaldıralım. Ekşili köftemiz için 250 gram kıyma, 1 büyük kuru soğan rendesi, 1 yemek kaşığı bulgur, 1 yumurtanın beyazı, tuz, karabiber, kuru nane, kekik, kırmızı pul biber. Evet, köftemizi çok iyi bir şekilde yoğuralım. Evet, köftemizi dinlendirelim. Üç adet havucu şöyle videodaki gibi minik küpler halinde doğrayalım. İki büyük patatesi de havuçlar ebatında doğramaya devam edelim. Evet, tenceremize sıvı yağ alalım. Üzerine havucu ekleyelim. Birlikte 1-2 dakika kavuralım. Evet, kavrulan havuçların üzerine patatesleri ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Üzerine sıcak kaynar su ilavesi yapalım. 2 litre sıcak su ekledim. Evet, patatesler ve havuçlar yumuşayana kadar pişirelim. Evet, hazırladığımız ve dinlendirdiğimiz köfteleri şöyle minik minik köfteler olacak şekilde yuvarlayalım. Tepsimize 1 yemek kaşığı un serptikten sonra üzerine alalım.
Evet, köfteler hazır. Üzerine birer yemek kaşığı un serpiyorum ve tepsiyi sallayarak her tarafına gelecek şekilde unu buluyorum. Evet, kontrol ediyorum. Patatesler pişmiş. Üzerine hazırladığım köfteleri ekliyorum. Karıştıralım ve köfteler tencerenin üzerine çıkana kadar pişirmeye bırakalım. 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, biraz limon sıkalım. Karıştıralım. 1 yemek kaşığı dolusu ununu ekliyorum. Pürüzsüz bir terbiye hazırlayalım. Evet, çorbamı kontrol ediyorum. Pişmiş artık. Suyundan terbiyeyi azar azar ekliyorum. Terbiyeyi tencereye yavaşça ekleyelim ve karıştıralım. Evet, yemeğimizi, çorbamızı karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim. Kaynayan çorbaya 2-2,5 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum ve pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, kıvam alan çorbam altını kapatıyorum. Üzerine bir tutam maydanoz yapraklarını doğruyorum. Bol taneli ekşili çorbamız yemeğe hazır. Dilerseniz çorba, dilerseniz ana yemek olarak da tüketebilirsiniz. Evet, bu arada bazlama hamurum kabardı. Gördüğünüz gibi havasını alarak tezgah üzerine alıyorum. Hamuru fazla unlamadan yoğurduktan sonra 6 eşit bezeye kesiyorum ve yuvarlıyorum. Evet, şöyle 5-10 dakika dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz bezeleri elimizle hafif bir şekilde açalım. Evet, hafif hafif elimle bastırarak açıyorum. Üzerine tekrardan sofra bezi kapatarak dinlendiriyorum. Evet, pişmeye hazır. Tavamı önceden ısıttım. İlk aşamada ocağı yüksek ateşe alıyorum. Arkalı önlü şöyle 1-2 dakika kurutuyorum. Daha sonra sık sık ters çevirerek orta ateşte pişiriyorum. Dilerseniz bu aşamada kapak kapatabilirsiniz. Evet, biraz kalın yaptığım için diğerlerini incelterek pişirmeye devam ediyorum. Kalın olan bazlamamın da kenarlarını tavanın kenarında pişiriyorum. Evet, akşam yemeğine iftara yumuşacık bazlamalarımı pişirmeye devam ediyorum. Evet, sık sık çevirelim. Pişenleri alıyorum ve kalan bazlamalarımı da pişirmeye devam ediyorum. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oluyor. Üzerine tereyağı sürerek ekmek niyetine de tüketebilirsiniz.
Bazlamalarımın hepsini kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet, son bazlamamı da pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bazlamalarım hazır. Şöyle bir tanesini bölerek içini de göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık pamuk gibi oldu. Evet, bazlamalarımı kenara sararak kaldırıyorum. Bal kabaklı un helvamız için 150 gram tereyağını tavaya aldım ve eritmeye bırakıyorum. 8 yemek kaşığı unu ekleyelim ve birlikte sürekli karıştırarak kavuralım. Unun rengi ve kokusu çıkana kadar sabırla kavurmaya devam edelim. Kavururken ocağımız orta veya kısık ateşte olmalı. Evet, şu an rengi ve kokusu çıktı. 1 kilo bal kabağı püresi ekliyorum ve azar azar ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Evde fazla gelen kabak tatlılarını püre haline getirerek bu şekilde helva hazırlayabilirsiniz. Evet, 1-1,5 su bardağı sıcak kaynar su ekliyorum. Azar azar ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Helvanın şekeri biraz az olduğu için 4 yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Kavurma işlemine devam ediyorum. Bal kabağınız tatlıysa şeker eklemenize gerek yok. Evet, sabırla kavurma işlemine devam edelim. Altını kapatalım. Evet, tavanın üzerini düzeltiyorum. Üzerine Antep fıstığı serpiyorum. Kaşık kaşık veya kase ile sunumu yapabilirsiniz. Evet, akşam yemeğim benim hazır. Yanına bir de salata yaptım. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.